Şimdi bizim burada kalabalık ailelerde bazen mal paylaşımı olur kardeşler arasında. Böyle zamanlarda da böyle birisini kurdukları cemaate hakem olarak çağırırlar. İşte nasıl adil olmuş bu falan diye. Bir gün öyle bir tane davaya gittik. Hakem olarak çağırdılar bizi. Hocam gel bak bakalım nedir durum falan diye. Bir çıktım ama böyle hayretler içerisindeyim. Nasıl şaşkınım biliyor musun? Arkadaş dedi ne oldu dedi ya niye bu kadar şaşkınsın dedik. Dışarıda da bir arkadaş var onunla beraber dönüş yoluna geldik. Dedim ki vallahi öyle şeyler gördüm öyle şeyler duydum ki mal için. Yani Azrail Aleyhisselam gelip bu adamların burada canını alsa hiç kimse sorun çıkarmaz ama bunların malını alamazsın dedim. Canlarını verirler ama mallarını veremezler dedim. Niye öyle oldu dedi. Konuşuyoruz arkadaşlar. Din diyanetle bilen arkadaşlar ha o cemaattekiler. Niye böyle oldu dedi yani. Bu asır niye bu hale geldi dedi. Aklımıza o ayet geldi. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَهُبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Onlar diyor seve seve. Nasıl? Seve seve dünyayı ahirete tercih ederler diyor. Allah Allah. Direkt ilk aklımıza gelen bu. Şimdi uzun süredir İbrahim Suresinde okuduğum bir tane ayetin gerçekleşmiş halini görünce insan çok şaşırıyor. Hayret ediyor. Allah Allah diyor ya. Gerçekten mi bu kadar? Ahiretin elmas düsturlarını bildiği halde birisi dünyanın cam parçalarına, o elmas düsturlara böyle tercih edebiliyor mu? Gözlerle görüyor insanlar. Bu asır böyle bir asır. Çok ilginç bir asır. Şimdi biz eskiden üniversite talebesiyken mesela namazı falan zor şartlarda kılıyorduk. Çünkü bizim üniversitede çok fazla muarız profesör vardı. Abdesti alıyorduk işte. Hiç sıvı gıda da tüketmiyorduk abdestimiz devam edebilsin diye. Çünkü çoğu zaman üniversitede öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı her birisini kılman gerekiyor üniversitede. Neyse -1. kat vardı. Biz orada kılıyorduk böyle cep seccadesi ya da bir karton buluyorduk onun üstüne kılıyorduk derken o muarız hocalar orayı mühürlemeye başladı. Böyle bildiğin sitelerin çelik kapısı olur ya, site çelik kapısı gibi -1. Kata çelik kapı koydurdu. Talebeler orada namaz kılmasın diye. Zaten abdest alamıyorsun yani her yerde geziyorlar, dolaşıyorlar. Şimdi biz orada o zorlu dönemlerde çok fazla güzel arkadaşımız vardı. Farklı meslek meşreplerden, bu şucu bucu bu asrın, yani bunlar da yeni dönemin hediyeleri. O zaman öyle değildi. Herkes Allah yolunda filan kes bir yerde hizmet ederdi, koştururdu. Hepimiz de böyle omuz omuza mücadele ederdik. Bir de o zorlu zamanları görmüşsün ya. Senin namaz kıldığın yere çelik kapı koyuyorlar. Sen yine de böyle namaz bu ya Allah emretmiş kainat. Bunun sebebi ne dönüyor diyorsun. O namazı terk edemiyorsun. Böyle farklı meşreplerden birçok arkadaşımız vardı. Hatta bir tanesi vardı muarız profesörlerden kafası gidikti. Sınıfa giriyor, başörtülü insanların fotoğraflarını çekiyor. Onların hakkında bir şeyler yapacak güya. Hatta bir gün bizim arkadaşımızın eşi vardı. Üniversite öğrencisiyken evliydi onlar. Onun başörtüsünü elleriyle çekme cüretine kadar gitti bu adam yani. Düşünebiliyor musunuz? Öyle ilginç durumlardan geçtik. Böyle sıkıntılı dönemlerde arkadaşlarla orası mühürlenmişse çakıl taşları üzerinde, orası mühürlenmişse başka yerde. Sorun değil yani o namazı öyle ya da böyle kılıyorduk. Hizmet için koşturan arkadaşlarım gözümde her birisi böyle bir İslam kahramanıydı. Gerçekten çok şek veriyor. Yani o yokluk dönemlerinde böyle kahraman insanları gördüğünde şek veriyor sana. Ama ne olduysa yıllar sonra çok ilginç vakalar yaşadım o arkadaşlarla ilgili. Bir gün bir tanesi aradı. Belki aradan 10-15 yıl geçmiş. Ya Mehmet nasılsın dedi ya. Ben dedi işte 2 üniversite bitirdim. Şöyle oldu böyle oldu. Sesini duydum çok memnun oldum. Kendisi böyle dergaha gidiyordu. Farklı meşrepten bir arkadaştı. Çok güzel koşturuyordu. Çok hoş bir arkadaştı. Daha sonra dedi ki buranın ilk inşaat zamanlarında aradı. Ya dedi siz inşaat yapıyorsunuz şöyle böyle. Evet dedik işte medrese yapmaya çalışıyoruz falan. Dedi ben senin sürekli fotoğrafını görüyorum, videonu görüyorum. Dedi ya bu işe hiç yardım eden yok mu dedi yani. Müslüman dediğin fotoğrafı gördüğünde binler, milyonların oraya dolması lazım dedi. Ben oradan bu işleri unuttuğunu anladım yani. Hiç öyle oluyor mu bu işler? Öyle olmaz. 1000 kişi konuşur, 1 kişi kalır. 1000 kişi vaat eder, 1 kişi vaadinde sadık kalır değil mi? Bu işler öyle olur yani. İşin içinde olanlar daha iyi anlıyordur beni. Sen yıllardır eskiden gittiğin dergaha gitmiyorsun değil mi dedim. Bak oradan anladım. Sordu sorudan anlaşılıyor. Yok abi dedi gidemiyorum dedi. Gitmiyorum da değil gidemiyorum yani. Bizi zorla silah zoruyla tutuyorlar sanki. Hayır Allah yolda gidemezsin diye. Gitmiyorum demiyor yani. Gidemiyorum dedi. Hiç dedim o dergaha gidip bir ayakkabılığı toparlamadın. Bir çay dağıtmadın değil mi dedim. Bir insan kahrı çekmedin değil mi? Dedi sorma dedi. 10 yıl oldu, 15 yıl oldu. Hiç adım atmadım dedi. Yahu dedim biz seninle o zorlu dönemlerde çakıl taşları üzerinde kilitli kapılar arkasında namaz kılan adamdık. Bak o kadar profesörler üstümüze geliyordu. Hayır burada namaz kılamazsınız, burada İslam'ı yaşayamazsınız diye. Biz yine de ne olacaksa olsun deyip tevekkül edip gidiyorduk. Nasıl bu hale döndün dedim ya. Nasıl bu hale dönüyor? Az önceki ayetten başka bir şey değil. Hayret ediyorum. O kadar garip bir asır. Şimdi o dönemlerde yine koşturduğum arkadaşlardan bir tanesi. Ya bunlar hep aklımda. Necdet bunlar çok ilginç ibret oluyor insana. Çünkü ben hala bunları anlatıyorum ama hayretimi anlatamıyorum size. Yani bu kadar güzel o dönemlerde koşturan biri bu hale nasıl dönmüş? Ben bunun hayretini hala yaşıyorum ama bir türlü anlatamıyorum. Başka bir arkadaşım vardı. Sabahlara kadar Allah konuşurduk. Nasıl bir adamdı biliyor musun böyle? Kul hakkı noktasında o kadar hassas bir adamdı ki. Otobüste koltuk alacak olursa en arkadan alırdı ki yatırdığımda birisi rahatsız olmasın diye öyle. Yani bir insanın bir kuruşunun hakkını gözettiğini gördüm yani. Bu kadar dürüst, bu kadar güzel bir Müslümandı. Aradan yıllar geçti. Ne zaman arasam işteyim.
Böyle bir aile döngüleri var. Şu memlekette baba var, şu memlekette köy var, şurada yazlık var, burada kaynana var. O memleketler arasında böyle kabir dokuyor, kabir. Orada birilerinde ölmeyi hedefliyor herhalde. O şekilde gidiyor. Ya arkadaş bak biz seninle yokluk günlerinde birlikteydik, omuz omuzaydık sabahlara kadar. Bir arkadaşımıza bir muhabbet edebilmek için çiğ köftenin sponsorunu bulurduk, ayranın sponsorunu bulurduk. Üniversitedeki arkadaşlarımızı çağıralım, bu arkadaşlarımıza hakikati anlatalım diye. Sen nasıl bu hale geldin? Okuma yapıyor musun? Yok. Namaz işte şöyle böyle, şu iş böyle mi? Her bir şey yarım yamalak. İnsan hayret ediyor. Bak omuz omuza vakit geçirdiğin o adamların bu hale döndüğünü gördüğünde az önce bahsettiğim ayetten başka hiçbir şey bunun cevabını vermiyor. Onlar seve seve dünyayı ahirete tercih etti. Demek onlar diye bahsettiği kafirler mi? Hayır hayır, ehli imandan bahsediyor. Başka bir arkadaşım vardı. Kendisi başka bir memleketin vatandaşı. Türkiye'de öğrenim görüyor. Öyle olunca da maddi durumu da iyi. Çok böyle lüks arabalar alabiliyordu yani. Oradan alıyorsun biliyorsun. Değil mi? Türkiye'ye sokuyorsun. İşte 6 ay, ilk 1 yıl mı 2 yıl mı neyse git gel yapıyorsun. Ya adam dünya namına hangi böyle teknoloji elindeyse her birisini hizmet için kullanıyordu. Bir arıyorum neredesin? Şu şehirdeyim. Bir arıyorum neredesin? Bu şehirdeyim. Ne yapıyorsun? Ya orada işte 3 tane arkadaş vardı. Eski arkadaşlarım. Çağırdılar beni. Ben de fırsat bu fırsat namaz anlatırım diye gidiyorum. Böyle gidiyordu ha. Ya böyle hayranlık besliyordum ya. Arabasının bagajı böyle gideceği yerlere hediyeler doluydu. En son bir oturduk. Saatlerce sadece petrol konuştuk. Sadece. En son dedim ya birader bıkmadın mı bana petrol anlatmaktan? Biz seninle ne zaman bunları konuştuk? Dedi vallahi sensin diye petrolü bu kadar 1-2 saatte anlattım. Yoksa 10 saat daha anlatırım. Başkası olsa dedi. Hayret ettim. Hiç mi yok ya? Yaşanacak başka mesele hiç mi yok dedim. Bir arkadaş vardı yine bak. Çok ilginç hatıralar. Hala hayretlerimi gizleyemiyorum. Kendisi üniversitenin dereceli bir bölümündeydi. Yüksek bir mevkisi var yani üniversite talebesiyken yani. Bitirdiğinde bütün dünya kapıları açılacak. Hiç umurunda değil. Ne yapıyor biliyor musun? Ev ev geziyor, Kur'an öğretiyor. Allah Allah. Üniversitedeyken gençliğinde Kur'an öğrenmemiş kim varsa ev ev geziyor, Kur'an öğretiyor. Derken işte üniversiteden sonra ayrıldık. Bir gün internette fotoğrafını gördüm. Böyle araba almış, önüne mangal yapmış, fotoğraf çekiliyor. Hiç öyle birisi değil yani. Şahsi hayatını o şekilde paylaşabilecek. İşte yeni araba aldım, nasıl güzel mi? Mangalda yanına yaktım. İşte kirvelerimizde oturuyoruz. Böyle fotoğraf paylaşmış. Hiç böyle birisi değil. Aradım ya bu birader ne yapıyorsun? Nasıl durumlar? Namaz, niyaz falan. Dedi ki Mehmetciğim işte bunları bırakmak lazım. Hayatı yaşamak lazım. Bak şu şehirler var ne kadar güzel. Buraları gezmek lazım. Ya dedim biz seninle böyle değildik. Omuz omuza giderdik. Sabahlara kadar telefonla beni arardın. Ya Mehmet nasıl gidiyor maneviyat diye. Nasıl bu hale döndün? Dedi ki işte etrafımızdaki insanlar dedi şöyle yaptı, böyle yaptı. Bu işler dedi bu insanlar için yapılmaz. Ya biz zaten bu insanlar için yapmadık. Biz Allah rızası için yapmadık mı? Bu insanlar nasıl bizi caydırıcı bir hale soktu yani? Şimdi bu ve bunun gibi o kadar çok vaka yaşıyor ki insan. Çok korkuyor. Bir insan böyle güzel, filizlenmişken, fidanlanmışken. Ta üniversitenin zorluk dönemlerinde birkaç hatırayı anlattım. Diğer ne kadar hatıram olduğunu siz düşünün. İnsan korkuyor biliyor musun? Kendisinden de korkuyor. Hiç kimsenin garantisi yok yani. İnsan o kadar ciddi bir akıbet endişesine vuruyor ki bu anlattığım hatıralar karşısında hala hayretimi gizleyemiyorum. Böyle bir ahir zamanın asrı. Nasıl oluyor da bu kadar güzel insanları dinini umursamaz bir hale getirebiliyor? Nasıl oluyor da bu kadar o dönemlerde mücadele eden insanları yahu benim bir dünyam var. Bu bir dünyamı yaşamak için din de feda edilebilir noktasına getiriyor. Nasıl oluyor namazları bile böyle sağ sola atıp ya şu dünyanın zaruri işleri var. Bunlar olmazsa olmaz hükmüne getirebiliyor. Bu kadar Allah'ı tanıyan, bu kadar tevekkül edebilen bir insanı nasıl bu hale getirebiliyor? İşte dünyanın hırsı bir insanı vesayet altına alırsa o insan ilk neyini feda ediyor? Dinini feda ediyor. Bakın bahsettiğim kafir bir zümreden bahsetmiyorum. Neyden bahsediyorum? Ehli iman bir zümreden bahsediyorum. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki bir insanın 2 dağ altına olsa döner, 3.'sünü de ister diyor. Yani dünya birilerine kuyruk sallıyor. Birileri de çok affedersiniz kuyruk sallaya sallaya dünyanın arkasından gidiyorsa işler çok ilginç noktalara gidiyor. Hayret verici bir mesele. Üstad Hazretleri de İbrahim Suresi'nde bahsedilen bu ayeti yorumluyor. Ve yorumları arasında bir cümleyi göreceksiniz. Ne diyecek biliyor musunuz? Ben hayret ediyorum diyecek. Yani şu bizim yaşadığımız hayret aynı şekilde Üstad Hazretleri de yaşamış. Bakalım hangi vakaları görmüş de yaşamış. Buyurun birlikte okuyalım. Bismihi Subhanehu. Kastamonu lahikası. Şefkat yüzünden bid'at ve dalalet yollarına sapanları çeviren bir hakikat. 31. ayetin işaretinin beyanında yestehubbûnel hayâtid dünya. Onlar ki dünyayı ahirete seve seve tercih ederler. Nasıl tercih ediyorlar? Seve seve. Allah Allah. Evet. Bahsinde denilmiş ki bu asrın bir hassası şudur ki hayatı dünyeviyeyi hayatı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Bakın bize bu asrın bir özelliğini bahsediyor. Yani bu anlatacağımız özellik bu asırda bazı insanlarda mı var? Hayır hayır bak. Bu asrın kanunu. Yani bu asıra geldin.
Aynı dünyanın şartlarında Allah'ı unutarak yaşamak mı istiyorsun? O zaman bu asrın kanunları geçerli. Sen bu kanunlara öyle ya da böyle mecbur uyacaksın. Bak çok ilginç bir mesele. Yani birkaç tane insana sirayet eden bir özellik değil. Bak az önce anlattığım örnekleri kaç tane anlattım görmüyor musunuz? Kaç tane daha heybemde var tahmin edemiyor musunuz? Yani bu bazı insanlara sirayet eden bir özellik değil. Neymiş? Bu asrın, eğer bu asırda yaşamak mı istiyorsun, benim kanunuma uyacaksın dediği bir özellik. Bak bak. Eskiden bile bu kadar yokmuş biliyor musunuz? Eskiden Mekke müşriklerinden Ümeyye bin Halefler, Ebu Cehiller bile cehenneme medar bazı ayetleri duyduğunda ne yapıyorlar? Tir tir titriyorlar. Geçen gün birlikte okumadık mı? Semud kavmine inen bazı ayetler Mekke döneminde iniyor. Ve onlar bu ayeti duyuyor. Ne yapıyor? Yerinde tir tir titriyorlar. Bize şimdi cehennem deniliyor. Ne yapıyoruz? Karşısında esniyoruz. Şu sohbet bitse de bir gidip uykumu alsam diye. Bizi titretmiyor. Bak bu asır bizi çok ilginç bir hale sokmuş. Hatta Üstad Hazretleri ne diyor biliyor musunuz? Ebced ve cifir hesabıyla diyor. Çok ince bir ilim var. Ebced ve cifir diye. Bu ayete baktım ki bizzat bu asra işaret ediyor diyor. Bu asrı bir okusak bu asır bas bas bağırıyor. Bu ayet benden işaret ediyor diye bağırıyor. Allah Allah. Bu asır o kadar tehlikeli ki maalesef bizim din kıyafetindeki yatan bazı duygularımızın altında bile ne var biliyor musun aslında? Dünya duygusu var. Yani ben namaz kılıyorum başıma bir şey gelmesin diye. Allah Allah. Şimdi ben biraz dine yöneleyim. Dine yönelsem ne olur? Bazı musibetler başımdan gider diye. Allah aşkına size gelmiyor mu öyle? Etrafınızda sormuyorlar mı yani bu işin böyle kıyısından yürümüş birileri? Yahu maddi durumum çok kötü. Bir dua söyle de düzelsin. Allah Allah bu böyle bir şey mi ya? Şimdi bu marketlerde falan ne var? Sadaka kutuları var değil mi? Gittiğinizde görüyorsunuz. Hiçbir sadaka kutusunun üstünde şunu gördünüz mü? Okudunuz mu? Sadaka Allah'ın rızasını kazandırır. Okudunuz mu hiç? Yazmıyor değil mi? Ne yazıyor? Sadaka belayı def eder. Yani benden belayı def edecekse, aman şu dünyevi işlerimin, marketimin, şuyun buyun başına bir şey gelmeyecekse, repoya, mepoya, çepoya bir şeylere para koydum, aman bu paramın başına bir şey gelmeyecekse ne yapayım ben? Sadaka vereyim. Allah'ın rızası nerede? Yok, Allah'ın rızası yok. Dualar? Hani dua bizzat ubudiyetin ta kendisiydi. Sadece dua edebilmek için dua edilebilirdi. Yani bir futbolcunun maç yapması asli vazifesi ya. Müminin de duası asli vazifesi. Yani dua sadece dua yapabilmek için. Öyle ince bir şey. Biz ne için soruyoruz? Ya bir dua söyle de. Ne yapsın benim işler? Yolunda gitsin. Ya senin o işlerin batsa senin bütün sülalene yetiyor. Onu yiyebilecek mide yok hiçbirinizde. Hala yok bir dua söyle dünyam yolunda gitsin. Yani olay neye dönmüş biliyor musun? Bak bu asrın özelliği. Benim bir dünyam var. Bu dünyam için her şey feda edilir gider. Dinim çok arkada kalır. Şimdi bir de böyle bir zırva var ya yani bunları zikredenlerin ağzında. İşte hem dünya gidecek hem ahiret gidecek. İyi de sen dünyanı götürüyorsun, ahiretini götürmüyorsun. Yo ona da sıra gelir. Böyle bir hikaye yok. Temelde olmazsa olmaz ahiret olur. Allah onun üzerine dünyayı inşa ederse yürür gider. İnşa etmezse o Allah'ın bileceği iş. Senin mi yani dünya? Verirse verir, vermezse verdiği kadar. Allah Allah. Çok ilginç yani. Çok ilginç bir asır. Anlıyor musunuz asrın özelliğini? Kanun olmuş bak, kanun olmuş. Lütfen bak bu dersi dinlerken bizzat kendimize göre dinleyelim. Şimdi görenek belasından ne kadar huyumuz suyumuz var hepsi ortaya çıkması lazım bu dersi dinleyince. Başkalarına yapmayalım, kendimize yapalım dersi. Zira ders kafirlere de hitap etmiyor. Kime hitap ediyor bizzat? Sana bana hitap ediyor. Bize anlatacak bak bu ders. Bizzat üstüne alacaksın bu dersi. Buyur devam et. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bile bile dünyanın cam şişeleri var. Kırılacak, geçecek. Az önce yudumladığım çay gibi. Bir de ahiretin geçmeyecek elmasları var. Bile bile tercih ediyor buna. Üstad Hazretleri ne yapıyor buna? Hayret ediyor. Hayret ettiği ehli küfür mü? Hayır kim? Müslümanlara hayret ediyor bak. Bizlere hayret ediyor. Şimdi Allah Azze ve Celle birçok beyanda diyor ki rızkınız ne altında? Garanti altında. Ama ahiretteki akıbetiniz ne? Meçhul. Yani rızkımız öyle ya da böyle sağda solda saklı bizi bulacak mı? Bulacak. Ahiretimizde cennet garantisi var mı? Yok. Bizim tavır ve davranışlarımız nasıl? Rızkımız meçhul gibi. Ya rızksız kalırsam, ya perişan olursam. Allah Allah. Öyle bir evhamla arıyorlar ki böyle. Ya ben diyorum ki bak bunların kökü maneviyatta. Ya bu maneviyat kökü yarınki borcumu öder mi diyor bak. Yani yarının sende meçhuliyeti Allah'ta meçhul demek değil. Bizim tavra bak. Rızkımız meçhul gibi davranıyoruz. Cennetimiz garanti altında gibi davranıyoruz. Bakın sahabe efendilerimiz bile. Niye bile diyorum? Onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razı diye ayet var ya. Allah'ın en güzide kulları arasında bir zümre onlar. Onlar bile bizim kadar rahat değilmiş. Hatta onların içerisinde cennetle müjdeli bir zümre var mı? Var.
Onlar bile bizim kadar rahat değil. Hazreti Ömer Efendimiz cennette müjdeli. Bak bizim dinimizin 1/4 ha. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Allah Resulü Aleyhisselam'a münafıkların listesi geliyor. Efendimiz Aleyhisselam kime bildiriyor listeyi? Sır katibi Huzeyfetül Yemani'ye bildiriyor. Hazreti Ömer Huzeyfetül Yemani'nin peşini bırakmıyor. Söyle listede ben var mıyım? Münafıklar listesinde ben var mıyım diye. Ya Emrel Müminin sen cennette müjdeli değil misin? Bu Ömer namazını kılmazsa, Allah peşinde koşmasa Allah onu cennetine mi koyar diyor. Bak Hazreti Ömer'deki akıbete bak. Ağlamaktan buraları gözyaşı yuvası olmuş Hazreti Ömer Efendimiz. Allah Allah. Şimdi böyle bir zat ahiretinden ve akıbetinden endişe ediyor. Yarın ne olacak diye. Bizler rahat garanti altındayız değil mi? Allah Allah. Hiçbir insan yok ki dünyadaki gayeleri bittikten sonra ruhu alınsın. Var mı böyle biri? Ruhtan kabz edilirken adam diyor ki ben de dünyadaki işlerimi bitirmiştim. Mezardakilerin her birisinin dünya işleri ne kalmış? Yarım kalmış. Sen şimdi derdimiz ne bizim? Dünyada işlerim yarım kalamaz. Bakın ibret olsun diye söylüyorum. 2 saat derslere gelemem diyenlerin korona zamanı 2 yıl dükkanları kapalı kaldı. Allah yardımcıları olsun yani. Ben bunu mutlu olduğumdan anlatmıyorum ama kimse ölmedi yani. Kimse ölmedi. Çünkü rızık belli. Oradaki rızık da belli. Oradakinin de hikmeti var. Şimdi adam diyor ki ben 20 yılımı, 30 yılımı, 40 yılımı harcadım. Ne yaptım? Ev aldım, araba aldım, yazlık aldım, kışlık aldım. Daha sonra Azrail Aleyhisselam geldi, seni aldı. Araba şoförsüz kaldı, evler sensiz kaldı. Böyle olmuyor mu hikaye? Böyle oluyor değil mi? Hiç burada değiliz ha, hiç. Ahiret nasıl? Ya benim kafamda din diye yaşadığım bir şey var. Ben ona inanıp ahiret zaten garanti altında değil mi? Onun böyle kılıf cümleleri de var. Kimin kul hakkını yemişim diyor ya. Standart hep duyduğumuz cümle. Ya sen Allah'ın hakkını yiyorsun. Kul hakkına sıra mı kalır? Ne Allah'ı tanıyorsun, ne Kur'an'ı biliyorsun, ne peygamberi biliyorsun. Sadece dünyan var diye yaşıyorsun. Sonra da diyorsun ki bunu diyenlerin her birisinde böyle çok hayırsız işleri var ha. Benim tanıdığım yani. Bu da böyle bu aslının garip bir cümlesi. Ya biz kimin kul hakkını yemişiz? Allah Allah. Allah'ın hakkından kul hakkına sıra mı gelecek sana? Hiç. Çok ilginç bak. Üstad ne ediyorum diyor buna? Hayret ediyorum diyor. Hayret ettiğini ne biliyor musun? Bile bile ve seve seve ahiretini dünya için yakıyor adam ya. Aile çökmüş, şu işin böyle olması lazım, bu işin böyle olması lazım. Onun da manevi kuvveti yok. Allah'ı yeteri kadar tanımıyor. Kafası atıyor bir anda. Tamam ya. Namazlar, dinler, diyanetler her biri köşede kalsın. Ben şu işi bitireyim. Allah Allah. Ne feda oldu burada? Ahiret feda oldu. O işleri üst üste bindiren kim? Haşa, anlaşılsın diye söylüyorum. Haşa Allah yanlışlıkla mı üst üste bindirdi o işleri? Hayır, bilerek üst üste bindiriyor. Birisi sana 3-5 seçeneği bir anda bilerek verse amacı nedir? Seçim yaptır. Biz de burada ne yapıyoruz? Hala dünyayı seçiyoruz. Bütün olay ne biliyor musun? Yumruk kadar mide için. Sonra o mide dolduktan sonra ne diyorsun? Mahmut bana bir soda getir, soda. Bu mide doldu ama fazla doldu bu sefer de. Bunun için ya. Çok ilginç yani bak, hayret edilecek bir durum. Bizzat üstümüze alınacağımız bir ders. Buyurun devam edelim. Bugünlerde ihtar edildi ki nasıl bir uzvu insani hastalansa, yaralansa, sair aza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Şimdi bizim maddi hayatta bir organımız hasar görse diğer bütün organlar ne yapıyor Halil? Onun yardımına koşuyor. Şimdi mesela bir adamın dizi sakatlansa el ne yapıyor? O adamı kaldırmaya uğraşıyor. Niye? Diz çalışmıyor çünkü. Bel ne yapıyor? Dur onu kaldırayım diyor. Öbür bacak ne yapıyor? Dur onu kaldırayım diye. Yani bir organ sakatlansa insanın canı orada oluyor. Bütün organlar ne yapıyor? İşini bırakıyor. Gücünü bırakıyor. Bak akıl bile bırakıyor. Bak şimdi aklın düşünmesi gereken o kadar marifetullah meselesi var. Ne yapıyor? Bırakıyor. Dur ben şu dizi düşüneyim diyor. Yani bütün organlar işini gücünü bırakıyor. Hasta olan organa yardıma gidiyor. Maddi organlarda geçerli olan bu kanun manevi organlar için de geçerliymiş. Şimdi bizim manevi organlarımızın merkezinde bir tane efendi var. Bu efendi, biz kalp diye nitelendiriyoruz bunu. Aslı nedir bunun? Bir tane duygu var. Latife-i Rabbaniye diye. Bu ne yapar biliyor musun? Allah'la ilişkili olan her şeyden doyar. Adamın nasıl manevi gücü olur? Zırh gibi olur adam. Şimdi bazen görüyorsunuz hadiselerden sarsılmıyor. Niye? Latife-i Rabbaniye sağlam. Hep Allah'la beslenmiş. Ama bu zıttını yaşasa, yani o kalbin var ya Latife-i Rabbaniyen, yaralansa, yaralamak ne demek? Onu dünyayla meşgul etmek demek. Latife-i Rabbaniyen yaralansa, yaralanmak ne demek? Onu dünyayla meşgul etmek demek. Ne diyor biliyor musun o? Benim ham maddem beka. Senin bana vermeye çalıştığın dünya ise fani. Bu benim ham maddemden değil. Ben bunu istemiyorum. Çıkar bunu içimden diyor. Aynı yaralanan diz gibi bas bas bağırıyor. Bu sefer normalde aklın vazifesi marifetullah, Allah'ı tanımaktı. Ne yapıyor akıl? Dur diyor ben işimi bırakayım.
Onun dünyasına gideyim diyor. 30 metre dükkana. Ruhun başka bir vazifesi var. Öyle değil mi? Melekiyet mertebelerinde gezecek. Ama bizim ne yaralıydı? Latife-i Rabbaniye yaralanıyor. Ruh ne diyor bu sefer? Dur diyor, ben diyor o meleki mertebelerde gezme işini bırakayım, ne yapayım diyor. O sair yaralı latifenin yardımına koşayım diyor. Yani sen dünyanın altında bu dünyevi sebeplere, hastalıklara maruz kalınca başta o latife-i Rabbaniye, yani senin ruh sarayının efendisi. Neyin? Ruh sarayının efendisi. Yaralanıyor, bütün latifeler işlerini bırakıyor, onun yardımına koşuyor. Şimdi normalde bizde öyle bir duygu var ki en küçük hatada Allah'a tövbe etmek istiyor. Çalışıyor mu bu şimdi doğru? Çalışmıyor. Niye? Yaralıya yardıma gitti, işini bıraktı. Bak bizde öyle bir tane duygu var ki o Allah'la buluşmaya, namaza var ya, gitmek için can atıyor. Çünkü ruhun teneffüsü, alacağı gıda nerede? Orada. Doğru çalışıyor mu? Çalışmıyor. Niye doğru çalışmıyor? Yaralı olan latifeye yardıma koşayım diye işini gücünü bırakmış, onun peşinden gidiyor. Bakın bizim manevi organlar doğru çalışsa var ya, bu dünyanın en lezzetli denilen şeye tevessül etmeyiz. Ama o latife-i Rabbaniye yaralı olunca her birisi yapması gereken vazifeyi bırakıyor, o yaralıya koşuyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bunalımlar, anguazlar, psikolojik bozukluklar. Adam diyor ki ruhumda güç bitti diyor. Niye bitti? Seni güçlendirip çalışması gereken ne kadar manevi organ varsa her birisi o yaralının peşine koştu, koyuncu. O yüzden ne oldu? Güç bitti. Allah Allah. Devam edelim mi okumaya? Öyle de hırsı hayat ve hıfzı. Bak, bizim organların nasıl bozulduğunu söylüyor. Hayatın hırsı var bizde. Şunu da alayım, bunu da alayım, bunu da alayım. Sonra neyi var? Hıfzı. Bu sefer de bunları korumak istiyor. Öyle değil mi? Bak malı mülkü olan adamlara bakın, derdi bitmiyor. Niye bitmiyor? Bana ait, Allah'a ait değil aşağı. Ben bunları ne yapmam lazım? Korumam lazım, yoksa biterim diyor bak. Devam. Zevki hayat ve aşkı taşıyan. Bak ne var bizde demek ki? O yaralı latife hayatın aşkını taşıyor. Diyor ki bir tane gençliğim var, kullanmam lazım diyor. Ne için? Dünya için. Bir hayatım var bak, bir dünyam var diyor. Bu cümleyi anlıyor musunuz? Yani bir insan ahireti de olsa yarım kalan bütün hikayelerin orada tamamlanacağına iman edebilir. Ama bir dünya varsa elinde, bir dünyam var. O da neresi? Bu dünyam. Öyle olunca bırakamıyor onu. Yapışmış tutuyor. Neden yapışıyor? Yaralı latifede sıkıntı var ya, latife-i Rabbaniye'de. Senin ahirete böyle sonsuza sarılacak, muhabbet edecek latifen tutuyor, şişeye sarılıyor. Tutuyor, arabaya sarılıyor. Sonsuzu sevecek latifen tutuyor, gençliğine sarılıyor. Yaralı bereli gençliğine sarılıyor. Görüyor musun? Devam. Ve fıtratı insaniyede derc edilen çok esbab ile yaralanmış. Cümleyi anladınız mı? İnsanın fıtratında çok güzel çalışsa, çok güzel neticeler verecek bir cihaz neyle yaralanmış? Bu sebepler perdesiyle, görenek belasıyla, komşu da bunu yaptı belasıyla, bak etraftakiler bunu aldı, benim de almam lazım, bunlar bu kadar yer yaptı, benim de yapmam lazım belasıyla yaralanınca bu sonuç çıkıyor. Devam. Sair letaifi kendisiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışıyor. Bak şimdi, dersin ana meselesine geçelim. Bizde iki çeşit duygu var. Biri ulvi duygular, yani yüksek duygular. Biri sufli duygular, yani alçak duygular. Ne varmış bizde? İki çeşit duygu varmış. Biri ulvi duygu, yani yüksek duygular. Kalbimiz öyle mi? Öyle. Ruhumuz öyle mi? Öyle. Aklımız öyle mi? Akıl da duygu, biliyorsunuz. Öyle mi akıl? Tabii akıl da öyle. Tefekkür ediyor yani. Bunlar neymiş? Ulvi duygular. Bir de sufli duygular var bizde, alçak duygular. Onlar da ne biliyor musun? Cismaniyet. Bunu da istiyorum, bunu da yiyeceğim, buraya da gezeceğim, bunu yapmazsam olmaz. Bunlar ne? Cismaniyet. Affedersiniz, yüzünüze göz suyu. Aynı bir hayvanın yaşantısı gibi düşünün. O da bizim neyimizmiş? Sufli duygumuz. İki tane duygumuz var. Ulvi duygular, yüksek duygular, sufli, alçak duygular. Seni hangi duygu meşgul ederse bütün duygular onun hükmünü alıyor. Şimdi mesela beni ulvi duygular meşgul ederse, aklım, kalbim, mantığım, ruhum, bu sefer o alçak duygular neyin hükmünü alıyor? Allah Allah, ulvi duyguların hükmünü alıyor. Tam tersi olursa sürekli cismaniyetle meşgulüm. Yedim, içtim, gezdim, eğlendim. Senin en ulvi kalbin, ruhun bile o alçak duygunun hükmünü alıyor. Bak çok ilginç bir kanun bu. Seni hangi duygu meşgul ederse bütün duygular onun hükmünü alıyor. Şimdi düşünün. Bir saray var. Sarayda da bir tane efendi var. O efendi gün boyu ne gezdiriyor biliyor musun? Köpek gezdiriyor. Bütün günü neyin hükmünü aldı? Köpeği eğlendirmenin hükmünü aldı. Doğru mu? Allah Allah. Yani senin en yüce duygun, sarayın efendisi, en alçak duygu olan
köpeğin emrine giriyor. Burada köpekten kasıt nedir? Nefis. Efendiden kasıt nedir? Kalp bak. O sarayın efendisi gün boyu köpekle oynarsa, gün boyu köpeği beslemeye çalışırsa, gün boyu köpeği gezdirmeye çalışırsa, efendi neyin hükmünü aldı? Köpeğin hükmünü aldı. Yani günü neyle geçti? Köpekçe işlerle geçti. Öyle ha. Şu an toplumda tam bu haldeyiz. Kalp efendisi gün boyu nefsi gezdirmekle uğraşıyor. Onu tatmin edeyim diye uğraşıyor. Allah Allah. Kalp sarayında o kadar yapılacak iş var. Değil mi? Manevi gıdalar var. Allah'ı tanımıyoruz. Namaz yok hayatımızda. Haramlarla iç içeyiz. Yani bu efendiye o kadar bakım yapmak lazım. Efendi ne yapıyor? Ben bu bakımları istemem. Ben neyi gezdireceğim diyor? Nefis köpeğini gezdireceğim diyor. Gözünü bir açıyor. Güne bir başlıyor. Kim avlıyor içeriden? Nefis köpeği. Efendi de diyor ki, bak onun hükmünü alıyor maalesef yani. Efendi de diyor ki, acaba ben bugün buna neler yedirsem diyor ya. Şurada da yeni mekanlar açılmış, oradan yedireyim diyor. Allah Allah. Gözünü bir açıyor, içeriden havlıyor nefis köpeği. Bu sefer efendi onu gezdirmekle uğraşacak ya. Bak ne kadar tezat bir olay. Diyor ki Allah Allah, acaba diyor bugün ne giydirsem de bu nefsi memnun etsem diyor. Bugün ne giyeceğim diye düşünürken aklına hiç kefen geldi mi? Gelmedi. Niye? Nefis anlık. Geçmişi geleceği düşünmez. Anlık değil mi? Allah Allah. Adam gözünü açıyor, ne yesem? Adam gözünü açıyor, ne giysem? Adam gözünü açıyor. Acaba bu nefisi tasmasını bağlayıp nerelere gezdirsem diye düşünüyor. Maalesef efendi, kalp olan efendi köpek hükmünü alınca hep onu gezdiriyor ya. Adama diyorsun ki abi birader bu dünyada bu köpeği gezdirmeye gelmedin. Bak Allah'ın da hükümleri var dediğinde adam diyor ki benim canım böyle istiyor diyor ya. Canım dediği ne biliyor musun? Nefis. Allah'ın hükümleri karşısında adam nefsinin istediklerine ne diyor? Canım diyor bak canım. İnsan nefsine canım der mi ya? Seni cehenneme götürecek bir şey var. Senin efendiyi ne yapmış? Köpek hükmüne getirmiş. Sen ona ne diyorsun hitaben? Canım diyorsun. Bak bu işler sadece buralarda değil. Her yerde genelleşti yani. Böyle bir tefekkür ederseniz anlarsınız. Şimdi ben bazen kitap alıyorum elime. Geziyorum işte dışarıda. Bir kitap görüyorum. Kitabın ismini böyle sallamaya çalışacağım. İşte umarım tutmaz bir kitaba yani bildiğimden değil. Kalbinin götürdüğü yere git mesela. Kitabı alıyorsun, açıyorsun, okuyorsun. Kalp dediği ne biliyor musun? Nefis. Kalp dediği ne adamın? Nefis. Yani adam o kadar nefis merkezli yaşıyor ki nefis ne istiyor? Bu yemeği istedim, bunu istedim, bu aşkı istedim. Anladın mı? İlla istiyor. Sana hiç hayrı zararı önemli değil. Bunu istedim. Adam nefis merkezinde o kadar yaşıyor ki. Yani hayvaniyet mertebesinde o kadar yaşıyor ki. Adamın kalp dediği ne aslında? Nefis. Yani o bahçenin köpeği efendiyi o kadar meşgul etmiş ki efendi de maalesef onun hükmünü almış ve bunun farkında değiliz. Adamın ya vicdanım böyle söylüyor, böyle istiyor dediği hiç vicdanla alakası yok. Bütün nefsinin istediklerini sıralıyor. Ne istiyor diyor? Vicdanım böyle istiyor diyor. Bak. Şimdi sürekli sarayın köpeği efendiyi meşgul ederse efendi de o alçak duygunun yani nefsin köleliğinin neyini alıyor? Hükmünü alıyor. Allah Allah çok ilginç bak. Şimdi insanın anlaması lazım. Biz cesetten ibaret değiliz. Ceset dediğimizde mideden ibaret değil. Niye söylüyoruz bunu? Bizim hayatımız çok affedersiniz mutfakla tuvalet arasında gidip geliyorsa eğer o sarayın köpeği bizden hükmü almış gezdirip duruyor demek. Hayat bu kadar demek değil. Nasıl yaralanıyormuş peki bu hayat? Dünyada geziyorsun günlük işin için. Billboardlar, reklamlar, evde sürekli aynı söylemler. Dünyayı kazan, dünyayı biriktir, şu işe de gir. Bak şu kadar param birikti, bunu şuraya yatır. Bilmem nereye yatır, repoya yatır. Bitcoin çıktı bir de şimdi. Bitcoin'e yatır, ona yatır, buna yatır. Namaz nasıl kılınırdan daha çok Bitcoin caiz mi diye fetva bakılıyor. Doğru mu? Allah Allah. Dikkat nerede bak? Daha sonra bu adam ne yapıyor biliyor musun? Nefsin doyma sistemi anlık doymaktır. Yani şu çayla şu an nefsim doyabilir mi? Doyamaz. Ancak içersem doyar. Nefis böyle olunca bir süre sonra o adam sürekli köpeği gezdire köpeğin iştahı açılıyor değil mi? O adama artık helaller yetiyor mu? Yetmiyor bak. Helaller yetmeyince neye başlıyor o adam bu sefer? Haramlara başlıyor. Peki haram doyurur mu bir insanı? Haram da doyurmuyor. Bak sonraki asrın hastalığı. Tükenmişlik sendromu var bende. Bak gerçekten o kadar çok duyuyoruz ki. Burada bizim iletişim bölümündeki arkadaşlar bakar. Çok arkadaşla ilgileniyorlar günlük. Hep duyuyorsunuz değil mi? Ben tükenmişlik sendromu var bende. Allah muhafaza buyursun evlerden ırak. Sonra tükenince ne yapıyor? Bu hayatta bana yaramaz diyor. Başka bir çözüm arıyor kendisine. Allah muhafaza etsin ya. Şimdi nasıl yaralanıyor bu? Hep nefsin isteklerini yapa yapa onu besleye ruha bakım yapmaya bu hale geliyor. Şimdi bir süvari düşün.
Neye biner süvari? Ata biner. Süvari dediğimiz ne? Kalp. At dediğimiz ne? Nefis. Şimdi bu süvari atını bir miktar beslese haktır, doğru mu? Haktır. Niye? Kuvvetli ata binsin. Peki atın arpasıyla süvari doyar mı? Doymaz, mümkün değil. Süvarinin ayrı bir gıdası var. Yani kalbin, ruhun ayrı gıdası var. Sen o nefsi maddi besliyorsun ya. Zannediyorsun ki ruhun da doydu. Ruh doymuyor. İş nereye gidiyor? Tükendim, bittim, gücüm yetmiyor. Hangi gücün yetmiyor? Maddi olarak hala sağlıklısın. Kasların yerinde. Manevi gücüm yetmiyor ki bu hayatta yaşamak isteyeyim. Bak iş oralara gidiyor. Allah Allah. Bundan kurtulmanın yolu ne biliyor musun? Efendiyi besleyeceksin, köpeği değil. Peki bu efendi neyle besleniyordu? 2 duygu vardı. Ulvi, sufli. Sürekli ulvi gaye verirsen kendine. Şimdi biz ne yapıyoruz? Neyle besliyoruz? İman meseleleriyle besliyorsun. Ulvi bir gaye. Şimdi bu ders bitince ne yapıyorsun? Hemen uyuyor musun? Uyumuyorsun. Organizasyonlar yapıyorsun. Başkalarının imanına da yetişeyim diyorsun. Ne bunlar? Ulvi gaye. Sen ulvi gaye verdikçe bu sefer bütün diğer organlar onun hükmünü alacak. Bu ulvi gayeler içerisinde insanlarla en çok ortak buluşacağı şey bu derslerdir. İnsanları ne yapıyorsun? İman dersini çağırıyorsun sürekli. Kardeşim derse gel. Adam diyor ki bir gün çağırdım. Abi derse gelsene ya, bu derse niye ihmal ediyorsun? Hocam dedi, ben dedi haftada 3 alışverişe gidiyorum. Ya ihtiyaç listesini çıkar, 1 git, 3 niye gidiyorsun? Olmaz diyor, evim barkım yıkılır diyor. Hanım diyor bana gün yüzü göstermez diyor. Bir de böyle hanımlar türedi bu asırda. Hanım gün yüzü göstermez bana diyor. AVM'ye gidecek, illa AVM'ye gidecek. O AVM ne biliyor musun? Nefsin ne kadar arzuları varsa böyle paket yapmışlar. AVM diye bir tane beşikte toplamışlar onu. Herkes giriyor içine. Her birisi ne yapıyor? Bütün aile boyu sallanıyor. Çocuk nefsi arzularda. Anne alışveriş sevdasında. Baba okey aman taş batak. Şu iş bitsin de akşam arkadaşlarla maç izleyeyim. Maç diye bir tane daha beşiğimiz var. O da onun sevdasında. Bu ahireti kim düşünecek? Garanti altında mı senin ahiretin? Sahabelerin korktuğu ahirette sen bu kadar rahat yaşarsan gerçekten Allah sana haşa vermek zorunda gibi mi hayal ediyorsun? O nereye gidecek? Efendi gün boyu köpeği gezdiriyor işte. Ne yapıyor? Hadi AVM'ye gidelim, maç da izleyelim. Şunu da yapalım, bunu da yapalım. Allah Allah. Bir gün bir tanesini öyle çağırdım da yine sohbete. Dedi ki abi şu işlerim düzelsin geleceğim. Var mı demeyen? Hep değil mi? Klasik cümle. Bunun tehlikesi nerede biliyor musun Halil? Allah'la pazarlık yapıyor adam. Diyor ki yani ben bu işleri düzelteceğim. O işler bana ne verecek? Önce mutluluk verecek. Ben mutlu olunca sonra o işlere geçeceğim diyor. Allah Allah. Allah'ın ancak sana verebileceği bir mutluluğu işlerden bekliyorsun. Zaten her birisi 2-3 ay sonra denk geliyorsun harap bitap halde. Neden? Çünkü Allah sana mutluluk vermezse lüks hayatlar içerisinde tükenmişlik sendromuna girer. Bunalımlar içerisinde gezersin. Sen de Allah'ın rızasını bırakıp yani dinini bırakıp dünyayı tercih ediyorsun ya. Allah onların eliyle tokatlıyor bu sefer de seni. Çok ilginç bir şey ya, Allah Allah. Şimdi bazen biz bahçede bir çekirdek görürüz. Anlam veremeyiz çekirdeğe. Ne zaman anlam veririz çekirdeğe? Toprağa atarsın. Çekirdek uyanır. Koskocaman bir ağaç olur. İçinden ne çıkar? Şeftali çıkar, muz çıkar, üzüm çıkar. Ondan sonra anlam verirsin. Aa bu çekirdek böyle ağzıma aldığım gibi bir lezzet değilmiş. Meğer ne kadar tatlı lezzetler varmış diye. Bizim bu asırda aynen öyle uyanmaya ihtiyacımız var. Uyandığımız anda, şu köpeğin tasmasını bıraktığımız anda o kadar ciddi ruhun lezzetlerini tadacağız ki bu dünyanın lezzetlerini biz istemeyeceğiz ya, istemeyeceğiz. Böyle bir asırda birbirini uyumaya davet eden, inanın bana, arkadaşlık değil, hainlik ediyor birbirine. Allah Resulü Aleyhisselam boşuna mı söylüyor? Kişi dostunun imanı üzeredir, o yüzden dostlarınızı dikkatli seçin diyor. Hadis bu ya. Boşuna mı söylüyor bu hadisi? Bu asırda birbirini sefaate çağıran dostluk etmiyor birbirine, hainlik ediyor, hainlik. Şimdi bir adam komada olsa, kalbi durmak üzere bu adamın. İçten kendisi bir müdahaleyle çalıştırabilir mi? Çalıştıramaz. Ne lazım o adama? Dıştan şok bir müdahale lazım değil mi? İşte bu dersler o. O yüzden bu derslerin örneğini veriyorum. Sohbete gelmiyor adam, sohbet dinlemiyor. Umrunda değil mesele yani. Neden? Bir tane dünyam var. Bu dünyam için din feda edilir. Hem de ayet nasıl feda eder diyor? Bile bile, seve seve. Sarayın efendisini köpeği gezdirmek için feda ettin gitti. Neye? Köpek mamasına. Neye? Köpeğin bahçede kazacağı yerlere. Allah Allah. Hayret verici değil mi ya? İnsan bunu bile bile, seve seve ve isteye isteye yapıyor. Buyurun devam edelim. Hem nasıl ki bir cazibedar, sefihane ve sarhoşane şaşalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi... Bakın şimdi Üstad Hazretleri bir eğlenceden bahsediyor. Aslında bizim yaşadığımız toplumu anlatacak. Ama biz yine olayı içselleştirelim mi? Benim içimde bir yaşantı var. Bu yaşantılar ne? Ulvi duygular
Sufli duygular. Şimdi bak Üstad Hazretleri aslında burada insan örneği veriyor ama bizim içimizi anlatıyor bize bak. Diyor ki içinde diyor çocuklar ve serseriler gibi bir duygu var. Var mı? Var. Ne ister bu? Hadi eğlenceye gidelim. Sadece anlık lezzet istiyor. Bunlar hangi duygular? Sufli duygular. Adamın maneviyatı yerle yeksan. Adam diyor ki ya benim hafta sonları bir pazarım var. Onda da offroad yapmazsam biterim diyor. Adam diyor ki benim bir pazarım var diyor. O pazarda ailemi o kahvaltıya götürmezsem diyor olmaz diyor. Benim ailemi kahvaltıya götürüp orada fotoğraf atmam lazım diyor. Bak çocuksu. Serseri böyle duygularımız varmış. Devam. Çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar... Peki bu hangi duygularımız? Büyük makamda insanlar. Yani büyük makamlarda bulunan duygular hangileri? Ulvi duygular. Kalbimiz, ruhumuz, aklımız. Bak bizde bu duygular da var. Devam. Ve mesture hanımlar dahi. Ne demek mesture hanım? Tesettürlü. Yani bizim ya beni şu dünyaya verme gel dinimizi muhafaza edelim diye çırpınan duygularımız da var. Üstadın anlattığı olay ne biliyor musun? İç alemimiz. Devam. O cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Bak şimdi neyin peşine takılıyorlar? Çocuğun peşine takılıyorlar. İçeride o kadar duygu var. Dinini muhafaza etmek isteyen ulvi duygular, şunlar bunlar var. Şımarık bir tane Nefis diye bir çocuk var. Evde de öyle olur değil mi? Mesela bir çocuğun peşine evdeki bütün koskocaman neneler, dedeler her birisi ne yapar? Çocuğun peşine takılır. İşte Nefis öyleymiş. Alıyor bizi ne yapıyor biliyor musun? Peşinde gezdiriyor. Yani Nefisten başka bir şey yok içinde adam. Adam diyor ki hocam diyor ben uyandığımda diyor güne diyor uykumu tam almış başlarım diyor. Şu yemekleri yemeden yapamam diyor. Şunları da içmeden diyor güne başlarsam diyor olmaz diyor. Sen nefsin bütün istediklerini yaptın. Ne kaldı ortada? Bak adamın saydığı bütün her şey nefsi alakadar eden şeyler. Siz hiç uykusunu tamamlamış dava adamı gördünüz mü? Karnım açken ben Allah'ı anlatamam diyen bir dava adamına rastladınız mı hiç? Mümkün mü böyle bir şey? Niye? Onlar ulvi duygular. Onlar başka şeyle besleniyor. Seninki sufliyatta kalmış. Sen ancak bunlarla besleniyorsun. Bunlar bu asrın özelliği. Eski asırda yok bu. Eski asırda birisine cennet, cehennem, ahiret dediğin anda adam hemen dönüyor. Aa öyle mi diyor. Doğrular ne? Ne yapmak lazım diyor. Şimdi bu asırda ne? Adam diyor ki benim bir dünyam var. Bütün dinimi onun için feda ederim diyor. Bak şimdi dini bataklık içinde kalmış adamlara desen ki abi birader şu dünyanın şöyle işlerini biraz uzaklaştırsan da dinine vakit ayırsan desen bırakır mı? Bırakmaz. O bilgisayarın karşısına geçmiş emzik gibi bir bitcoin, bir borsa işte 3 kuruş vermiş Allah o 3 kuruşu da nasıl 4 kuruş yapayım diyor. Bir arkadaş anlattı da iş yerine birisi oturmuş adam da çok varlıklı. Adam demiş ki bilmem ne ülkesine gittim bilmem ne topraklar aldım muz mu ekeceğim bir şey ekeceğim demiş. Bizim arkadaş demiş nasıl aldın abi demiş. Faizle aldım demiş. Bak şimdi. Demiş ki arkadaş senin zaten yiyemeyeceğin kadar servetin var. Bir de günah niye giriyorsun? Cevap ne biliyor musun? Ama faiz oranı çok iyiydi. Adam şimdi mesela oradaki parasını anlık olarak yemiyor. Ne yapıyor? İleride büyüyecek olan parayı anlık yemeye tercih ediyor değil mi? Böyle bir duygu var mı insanda? Var. Nereden belli? Faize yatırmış adam. Mesela 1 lirasını anlık yiyebilir miydi? Yiyebilirdi. Yok yemedim diyor. Ben onu yatırdım faize 3 lira olarak yiyeceğim diyor. Demek içeride böyle bir duygu var. Sizce bu duygu faiz için mi verilmiş? Ahiret için verilmiş ya. Bu dünyada hazır bir dirhem lezzeti bırak terk et. Sana ileride batmanlarca lezzet verilecek. Sen onu tercih et diye verilen duyguyu sen nereye yatırmışsın? Faize yatırmışsın. Bak bir de bu asır nasıl bir asır biliyor musun? İnanın şu bizdeki imkanlar Firavun'un sarayında yok. Uçaklar var yani. Cep telefonları var. Akıllı saatler var. İstediğimiz yerde yemek yiyebileceğimiz poğaçacı var. Tıraşa gideceğimiz yer var. Hiçbirimiz yırtık kıyafetle gezmiyoruz. Bakın bu kadar imkanlar olmasına rağmen Firavun'un sarayında olmayan imkanlar bunlar. Bak bu asır çok ilginç bir asır. Buna rağmen ne yapıyoruz? Yok bu dünya da bana yetmez diyoruz. Ne yansın? Yansın din yansın. Aman dünyama bir şey olmasın. Bu asrın bir özelliği bak. Hem de nasıl yapıyoruz bunu? Seve seve, bile bile. Demek o zaman buradan şu manada anlaşılır. Allah bu haldeki bir kula haydi çık diye birden böyle bir cebri lütfiyle belki yardım göndermiyorsa göndermemesinin bir sebebini biliyor musun? O adam içinde bulunduğu şartları, ahvali, dükkanını, dünyasını, arabasını, evini iç aleminin derinliklerindeki bir niyetle diyor ki ben bunları Allah'tan çok seviyorum diyor demek ki. Çünkü ayet böyle diyor. Seve seve ve bile bile tutar, pençesini yapıştırır, vazgeçmez. Ne yansın? Varsın din yansın. Çok ilginç. Buyurun devam edelim mi? Öyle de bu asırda hayatı insaniye, hususan hayatı içtimaiyesi öyle dehşetli fakat cazibeli ve elim fakat meraklı bir vaziyet almış ki. Nefsin vaziyeti ne? Merak. Merak var mı? Nefiste var. O zaman kulakları açıp nereyi dinleyecek? Etraf ne yapmış? Evet. İnsanın ulvi latifelerini ve kalp ve aklını nefsi emmaresinin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. Neyi biliyor musun bu fitne ateşlerine düşündüren?
Az önce anlattım ya yani. Biz gerçekten rahat yaşıyoruz. Güzel yaşıyoruz yani. Ama bir görenek belası diye bir şey var. Adamın kalbinin efendisi. Maneviyatı yerle yeksan olmuş. Adam diyor ki ben bu yıl tatil yapmasam ölürüm diyor. Ya niye öylesin ya? Ne olacak sana? Olur mu ya? Konu komşu akrabaların her biri tatil yaptı. Ben de tatil yapıp bir fotoğraf atmazsam filanca yerde. Ne derler bana? Ya adam bir düğün yapıyor. Düğünde haram var mı? Var. Gelin açılmış mı? Açılmış. İsraf var mı? Dibine kadar israf var. Bak bak. Adama diyorsun ki ya sen zaten mutlu değilsin bu halden. Yapma bu işi. Adam diyor ki yuvam barkım yıkılır diyor. Ben bu düğünü, bu sünnet düğünü yapmazsam ne olur? Yuvam barkım yıkılır diyor. Benim yüzüme bakmazlar diyor adam ya. Daha sonra adam kazandığından daha fazlasını harcamak zorunda kalıyor. Ne yapacak bu adam o zaman? Ne yapacak? Ya harama tevessül edecek ya da faize girecek. 4 tane zaruri ihtiyacı var normalde bir insanın. 400'e döndü değil mi? O düğünün bilmem neyi olacak. Şu komşu şurada yapmış. Benim de orada yapmam lazım oluyor. Ya kim hatırlıyor kimin düğünü Allah aşkına ya. Hangimiz konuşuyoruz annemizin babamızın düğünü. Şuralarda düğünler yapmışlar diye. Velev konuştuk. Ya kim kime ne hava atacak Allah aşkına yani. O kadar ilginç bir asırdayız ki. Görenek belası. Etraf ne eder? Belasında neyini feda ediyorsun gözünü kırpmadan? Dini yıkıyorsun ya. Ya Allah bundan razı olmaz. Olmaz. Kaynana razı olsun. İşte elti tarafı var o razı olsun. Babam dedi ki gözümü yummadan şu dünyadan göçmeden senin şöyle bir düğününü göreyim de işte dayı oğullarıyla bilmem ne çakıştırayım. Böyle bir asırdasın ya. Ne kadar garip bir asır değil mi? Şimdi bu görenek belası böyle bir şey. Şimdi siz bir ortama girseniz. Ortamda böyle hiç dini, ulvi bir düşünce olmasa. Zaten yok değil mi? Ne konuşuluyor hep? Dünya, dünya, dünya. Oturdun bir ortama diyorlar ki offroad araba böyle olur, offroad araba böyle olur. 3 gün sonra ne düşünürsün? Ya benim de offroad araba almam lazım. Yoksa ne olur? Bu ortam beni dışlar, tefe koyar beni. Bu sefer elinde de yoksa ne yapacaksın? Hem elindekini, hem olmayanı, hem diğer bütün Allah için çalışması gereken duygularını neymiş? Arabanın direksiyonu krom olacakmış. Jantları şöyle böyle olacakmış. Sen bu offroad'u ne zaman yapacaksın? Yılda bir kar düşer Mersin'e orada yapacağım. Şaka gibi değil mi? Yılda bir bilmem ne yapmak için o kadar eksik kalan ahiretini çöpe atıyorsun. Belgesel izler misiniz? İzlersiniz değil mi? Belgesellerde böyle sürü halinde sufli bir lezzetin peşinde koşarlar değil mi? Bir tanesi koştu mu zaten diğerlerinin hepsi ne yapar? Hurra orada bir şey var diye koşar. Tam o halde değil miyiz? Bak tam o haldeyiz. Bir tanesi bir fotoğraf atıyor. Pazar kahvaltısı burada yapılır diyor. Herkes ne yapıyor? Hurra oraya gitmemiz lazım. Benim de orada fotoğraf paylaşmamız lazım diyor. Bir de sadece bu da değil yani. Medeniyet adı altında öyle fantastik hayatlar yaşanıyor ki yani. O kadar zararlı ve haram hayatlar yaşanıyor ki. Onlar ne ismine girmiş? Medeniyet ismine. Yırtsan medeniyet kıyafetinin altında ne var biliyor musun? Nefsin kılıfından başka bir şey değil. Medeniyet eğlencesi, medeniyet için lazım denilen olayların birçoğunda kızlarla erkekleri ayır, bir kişi gitmez o işlere ha. Ne var işin altında? Nefsin istekleri. Nefsin istekleri ne diye geçiyor biliyor musun? Medenileşmek böyle olur diye geçiyor. Çok ilginç bir olay. Peki çaresi nedir? Bütün latifeler böyle yaralanıyorsa, vazifesini bırakıyorsa acaba buna çare nedir? Buyurun bir de ona bakalım. Evet, hayatı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur-u uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez. Ruhsat yoktur. Halbuki bu asır o damarı insaniyi o derece şırınga etmiş ki küçük bir ihtiyaç ve adi bir zarar-ı dünyeviye yüzünden elmas gibi umuru diniyeyi terk eder. Şimdi dinde dini terk etmeye bazı ruhsatlar var mı? Var. Ne var? Çöldesin aç kaldın. Hınzır eti var sadece elinin altında. Yiyebilir misin? Yiyebilirsin. Ne kadar yiyebilirsin? Ölmeyecek kadar bak orada bile sınır var. Onun haricinde dini terk etmeye ruhsat var mı? Ruhsat yok dini terk etmeye. Ama adam ne işi terk ediyor? Eskiler diyor ki biz geçinmek için yaşardık. Şimdi zengin olmak için yaşanıyor diyor. Yani onun ismine ne koyuyor? Ekmek parası için. Şimdi adam ne yapsa altında ne var? Ekmek parası var. Faizle ev aldık. Niye? Ya işte evsiz olur mu yani? Niye? Kirada olunca olmuyor mu? Zaten benim dediğin evden de Azrail Aleyhisselam seni çekip götürmüyor mu? Kiracıydın süren doldu demiyor mu yani? Ya işte 3 tane de yazlık almak lazım yani. Bu asırda zaruri. Niye zaruri olsun? Ya ekmek parası. Allah Allah. Aklın çıkar ya. Yiyeceğinden fazlasını, mislisini biriktirmiş adamlar hala böyle elektrik faturaları, su faturalarıyla oynuyor. Bunun 3 lirası şöyle mi olacak, 5 lirası böyle mi olacak diye. Daha sonra da böyle endişeye kapılıyor, vesveselere düşüyor. Parasını büyütmek için nelere giriyor? Ya ekmek parası, elektrik faturasını görmüyor musun diyor. Halbuki o gün dükkanı kitlese elektrik santrali satın alır. Bu anormal bir durum yani. Bu varlıklı yokluklu. Herkesi saran bir hastalık bu. Sadece zenginleri değil, sadece fakirleri de hitap etmiyor. Herkeste böyle bir görenek belası var yani. Bundan dolayı dinden geçmek adet olmuş. Şimdi adam mesela işiyle namazı çakışsa, bu adam namazını tercih etse
Ne diyorlar? Ya sen deli mi oldun ya? Böyle bir fırsat ayağa gelmişken tepilir mi hiç? Sen namazını neye bırak diyor? Kazaya bırak diyor. Bak fetva verdi bak. Maşallah maşallah. Müştehit oldu, fetva veriyor. İslam'da insan iradesiyle böyle kasten bilerek bırakılan namaz kaza namazı diye bir şey yok yani. Böyle bir şekilde değil kaza namazı. Ben irademle ya şimdi canım çekmedi namazı bıraktım da sonra kaza. Böyle bir şey yok yani. Ama onlar ne yapıyor? Aman canım kazaya bırak diyor. Neyi feda etti yine? Dini feda etti. Bak çok ilginç bir asırdayız. Böyle gerçekten biraz şu pencereden baksak Üstad Hazretleri gibi hayret etmekten başka hiçbir tepki yapamıyoruz yani. Ben şu an anlattıklarımdan hiçbirinden tatmin olmuyorum. Çünkü çok daha fazla hayret içerisindeyim. Adama nasılsın diyorsun? İyiyim diyor. Namaz var mı diyorsun? Namaz yok diyor. Ebe birader senin dininin direği çökmüş. Yıkılmış, altında kalmışsın, enkazda kalmışsın. Sen nasıl iyi oluyorsun bu halde? Dinin bitmiş, Allah'ı tanımıyorsun sen. Namazın yok senin. Allah'a sunacağın şükrün elinden gitmiş. Sen hala iyi olduğunu iddia ediyorsun. Çok garip bir asır değil mi? Sen nasıl iyi olmuşsun? Enkazlar altında kalmışsın, yıkılmışsın sen. Hani böyle sarhoş bir adamı alırlar, döverler, adam hala gülmeye devam eder ya, tam öyle. Bu asırdaki sebepler bir oradan öyle bir sersemleştirmiş ki bizi gülmekten başka hiçbir şey yapamıyoruz. Ancak ne yapıyoruz? Basite alıyoruz. Namaz ya bu namaz. Canını verecek olsan, hala nefes alıyorsan senin o namazı kılman farz ya sana. Kılacaksın, gözle, ima ile bile olsa sen o namazı bir şekilde kılacaksın, mecbursun. Bir tane arkadaş öyle namazıyla işi çakışıyor. Çocuk da ehli iman bir çocuk. Bırakıyor işi. Anne ne diyor biliyor musun? Anne bak anne. Diyor ki oğlum sen namazı hep kılarsın. Böyle bir işi bir daha bulamazsın. Bak bunu diyen bir anne. Ben bu çocuğa kıyamam diyen anne tekmeyle çocuğu cehenneme atıyor. Asıl çocuğa kıyıyor yani. Bunu diyen bir anne ya. Anne ya, böyle bir şuursuz anne olur mu ya? Bazı arkadaşlar var böyle geçmiş hayatları gayrimeşruyla geçmiş. Daha sonra dersleri dinlemiş etmiş falan, şuurlanmış çocuk. Ve yapabildiği ne biliyor musun? 3-5 kez sohbete geliyor, namazını kılıyor. Evde cemaat toplanıyor. Bu çocuk diyor kafayı yemiş diyor. Arkadaş diyor ki eve bir gittim diyor, sanki diyor cenaze merasimi var evde, toplanmışlar. Bütün akrabalar diyorlar ki bu çocuk kafayı yedi, ne yapacak? Bak bu çocuk içki şişelerinin arasında olsa böyle bir telaşa kapılmıyorlar. Başkalarının kızlarına, kadınlarına zarar verse böyle bir telaşa kapılmıyorlar. Saçma sapan işlere girse, haramların içerisinde boğulsa böyle bir telaşa kapılmıyorlar. Bakın neden bu asra özel, anlıyor musunuz? Yani insan en sevdiklerinin eliyle ateşe atılıyor bu asırda. Hani eskiden cahiliye döneminde ne yapıyorlardı çocukları? Dipdiri toprağa gömüyorlardı. Bak bu asır o cahiliye asrından daha beter. Modern cahiliye yaşıyoruz. Çocuğun ahiretini, cennetini toprağın altına gömüyor. Ve diyor ki o benim oğlum ne kadar başarılı. Bu dünya işine gitsin diyor. Allah'ı tanıması lazım. Kur'an'ı bilmesi lazım. İmanı bilmek farz mı? Efraz ya. Kur'an'ı bilmen, peygamberi tanıman farz mı? Efraz. Bunların hiçbirisi yok bu çocukta, olsun. İleride büyüyünce onu da kazanır. Allah Allah. Hayret edilecek bir asırdayız ya. Çok ilginç yani. Sevdiklerin tek derdi sigortalı iş bul, bana torun ver, dükkan aç. Biz bu dünyaya dinimizi feda etmeye gelmedik. Biz bu dünyaya dinimizi kazanıp muhafaza etmeye geldik. Ama yaşanılan asra bak. Bir de Üstad Hazretleri'nin İbrahim Suresi'nde söylediği ayete bak. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحُبُّنَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Onlar seve seve dünyayı ahirete tercih etti. Sadece onlar etmiyor. Etrafında kafayı yemişler de ettiriyor. Adam futbolun delisi, sıkıntı yok. Paranın delisi, sıkıntı yok. Meslek delisi, sıkıntı yok. Sen dininin delisi olduğunda sıkıntı var. Ya bırak birisi de sana dininin delisi desin ya. Ne olacak ya? Şereftir, bırak ya. Allah böyle istiyor, böyle yazmış, böyle yaşatıyor sana ya. Razı gel Allah'ın kaderine. Çok ilginç bir asır. En sevenler en çok sevdiklerini nereye atıyor? Ateşe atıyor, ateşe. Bırak ya, namazı hep halledersin zaten diyor. Bırak o sohbetleri şöyle o değil mi? Bir de bu aslında şimdi o çıktı. Aman başına bir şey gelir, aman başına bir iş gelir. Dünyanın adamın ahiretini yakacak büyük cemaati içerisinde çocuğun kaybolmuş. O cemaate laf yok. Şurada 5-10 tane dini yaşamaya çalışan insan grubu içerisinde cemaat cem olmak değil mi? Cem olmuş insan grubu içerisinde tek yapabildiğimiz namaz kılmak, Kur'an okumak, biraz birilerine bir şey anlatabilmek. Aman orada ya bir şey olursa. Kafayı yemiş millet ya. Vallahi ya. Delilik sendromu bunlar. Başka hiçbir şey değil yani. Akıl iptal etmiş. Akıl, kalp, ruh el ele gezmiş. Neyi gezdiriyorlar? Ya ellerinde bir tasma. Tasmanın ucunda bir köpek. Köpeğin üstünde ne yazıyor? Benim adım nefis. Böyle bir asır yani. Çok garip. Seven sevdiğine bunu yapıyor. Demek ki aslında seni Allah için sevmiyor. Kendi için seviyor. Bu çocuk ileride işime yaraması lazım. Bu çocuğun torunu seveceğim. Bu çocuğu ben komşularıma anlatacağım. Bu çocuk hastalandığında beni götürecek, doktora götürecek. Bu çocuk bana ev alacak. Allah için seven böyle mi sever ya? Bak Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki, kendi nefsini seven başkasını hakiki sevemez. Evladı da olsa. Ancak ve ancak ondaki menfaatini ve lezzetini sevebilir diyor. Bunu denemek isteyen varsa dünya işini bıraksın.
Arayanların %90'ı bir daha sizi aramayacaktır. Buyurun, buyurun deneyin. Hadi bırak bakalım o işleri. Arayanların %90'ı bir daha seni aramayacak. Bey çekenler ne diyecek? Hayırdır, niye aradın diyecek. Bak gör ya. Gör yani, bunlar yaşanmış vakalar yani. Gözümüzün önünde ibret bunlar yani. Bu asrın özelliği olduğundan sokak başında bu örneklerden mevcut yani. Anne bile evladını nefsi için seviyor. Hiç Allah için yok yani. Allah Allah. Allah'tan şefkatli ya, haşa. Bak bak. Kıyamadığım dediği çocuğa tekmeyi vuruyor. Cehenneme atıp kendisi kıyıyor aslında, farkında değil. Çok garip yani. Çok garip bir asır. O kadar çok böyle anlatıyorlar ki. Abi evde toplandılar diyor. Deli ilan edecekler. Sen ne yaptın? Namaz kıldım, kitap okudum. Çocuk diyorlar ki beynini yıkamış, kafayı yemiş zannediyorlar çocuğu. Böyle bir asırdasın yani. Şimdi Ebu Zer el-Gıffari Hazretleri var. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki o sahabe efendimiz için yalnız yaşar, yalnız gezer, yalnız ölür diyor. Yani öyle bir sahabe efendimiz. Ama tabii orada hakikat namına yalnızlık var. Şimdi bunu anlayan bazı duygusal insanlar dini namına bir şey yapamamış, 3-4 arkadaşın arasında eriyememiş, nefsinden dolayı hiçbir şey yapamamış. Hani o hadis var ya, ashab-ı kennücüm diye, hani sahabelerimin her birisi yıldız gibidir hadisi var ya. Benim yıldız diye tutunduğum Ebu Zer el-Gıffari Hazretleri. Neden birader? O da benim gibi yalnızmış. Ya sen nefsini sevdiğinden yalnız kalıyorsun. Ebu Zer el-Gıffari Hazretleri'nin yalnızlığı ne demek biliyor musun? Hakikat namına 7 düvel karşımda olsa, alayı bana yardım etmese, topları tüfekleriyle gelip bana hücum etseler, ben Allah için yalnız yürümeye razıyım diyen o sahabe efendimizi anlamış, peşinden gidiyor demektir. Yoksa köşede şiir yazıyorsun, etraftaki 2-3 tane garip olay yaşamışsın. Kimseyle anlaşıp kaynaşamamışsın. Nefsini bir yere paspas edememişsin. Köşede yalnız kalmışsın. Kim gibiyim ben? Ebu Zer el-Gıffari Hazretleri gibiyim. Bu o değil ki yani. Onun verdiği mesaj bu değil ki. Kendisi böyle bir hayat yaşamamış, bırakmamış ki. Çok garip yani. Çok garip bir asırdayız. Her şey böyle zıttının rengini almış yani. Bu dünyada, dış dünyada akıl diye anlatan insanların birçoğunun anlattığı maalesef akılsızlık. Eğer onların akıl bildiği o şekildeyse biz o akıldan varın istifa edelim. Ne olacak? 3-5 yıllık ömür. Öyle de böyle de geçecek. Ama biz ahirette sonsuzda mahcup olmayalım. Orada olmayalım. Buyurun devam edelim. Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı bu asırda israfat ile ve iktisatsızlık ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden. Anlıyor musunuz? Bunlar ne yapıyor? Zedeliyor sürekli. Sende çok güzel çalışacak damarlar var. Hayatını muhafaza etmek için ahiret adına muhafaza etmiyor, hırs ediyor. Bunların hepsi benim olması lazım diyor. Hep latifeler yaralanıyor. Devam. Hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla ve fakru zarureti maişet ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şerait-i hayatın ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş. Bak şimdi niye zedeleniyor? Hayat niye ağırlaşıyor? Şimdi Üstad Hazretleri burada söylüyor. Hırs diyor, kanaatsizlik yok diyor. Tam altında ne var aslında? Dünyası için dinini feda ediyor. Allah da o adama dünyayı haram kılıyor. Çölde serap gören adamlar oluyor ya, böyle peşinde koşuyor. Aynı öyle dünyanın peşinde koşuyor. Be birader, bu dünya kime bırakmış kendisini? Herkesle nişanlanmış. Kaç kişiyle evlenmiş? 0. Var mı ben planlarımı bitirdim de göçtüm gittim diyen? Mümkün değil. Her birinin işi yarım kalmış. Bu dünya böyle. Allah dünyanın eliyle o adamı tokatlıyor bu sefer. Elde edemedim diye vaveylalar, feryatlar, figanlar. Şu cümleyi bir dinleyin bak. Ne kadar garip bir cümle ya. Evet. Ve mütemadiyen ehli dalalet nazarı dikkati şu hayata celp ede ede. Kim celbediyor? Ehli delalet. Nasıl ediyor? Oturuyorsun bir ortama, ne diyor? Hadi gel dünyaya gel. Hadi gel dünyaya gel. Başka bir şey konuşuluyor mu? Bak cümleye bak cümleye. Çok ince bir cümle. Emrah bak cümleyi iyi dinle. Bir daha okur musun? Mütemadiyen ehli dalalet nazarı dikkati şu hayata celp ede ede. O derece nazarı dikkati kendine celbetmiş ki. Bakın işte sır burada. Herkes sadece dünya konuşup senin latifelerini yaralıyor. Var mı iş güçten başka bir şey konuşan oturduğu ortamda? Oturuyorsun. Adamın ilk sorusu ne? Meşguliyet neydi? Sana ne? Niye soruyor biliyor musun? Bu adam benim işime yarayacak mı? Onu soruyor yani. Anladın mı bak? Necdet, meşguliyet neydi? İşime yarayacak mısın? Ne diyor biliyor musun? Paran kadarsın diyor. Meşguliyetini bir söyle, ben ona göre sana muamelede bulunacağım diyor. Kalbinin güzelliği önemli değil yani. Talebeysen başka, iş adamıysan başkasın benim gözümde diyor. Bak bak. Hiç soran var mı? Ya sen bu ahireti nasıl kurtarmayı düşünüyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu? Namazlar oturdu mu? Kur'an oturdu mu? Peygamber Aleyhisselam'ı tanıdın mı? Onun gönderdiği mesajı tanıdın mı? Biz Risale-i Nur'u niye okuyoruz? Derin bir tefsir. Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an'ın beyan ettiği mesajı anlamaya çalışıyoruz. Hiç var mı bunu soran? Yok. Meşguliyet neydi? Ne yapacak? Adam işte mesela atıyorum sen züccaciyecisin diyelim. Senden tabak alırken 50 lira ucuza alacak. Bunun için ömrünü sana feda ediyor. Dinini satıyor bak, 50 lira ucuza yaparsın diye.
Meşguliyet neydi? Diş hekimi. Yarın şu dişi 1000 liradan 900'e yapar mı bana? Ruhumu satayım sana. Şimdi bir de malumunuz yüksek zümredeki insanların ahbapları da genelde o zümreden olur. Yani zaten ihtiyacın yok senin. Ya komple saçmalık ortalık. Öyle değil mi yani? Zengin zümredeki insanın ahbabı genelde oradan olmuyor mu? Oradan değil mi? İş yaptığından dolayı o ahbapları oluyor. O işler bile ne üstüne kurulu? Menfaat üstüne. Ya senin zaten ihtiyacın olmayan bir halde bile ruhunu satabilecek kadar hırsa nasıl büründün sen? Çok garip bir dönemdeyiz. Çok garip. Seve seve, bile bile dinimizi dünyaya satıp duruyoruz. Allah Allah. Devam edelim mi? Edna, basit bir hacet-i hayatiyeyi büyük bir mesele-i diniyeye tercih ettiriyor. Küçük bir hayat gayesi büyük meselelere tercih ediliyor. Evliliklerde buzdolabı yüzünden kavga çıkıyor mu? Çıkıyor. Bak küçük bir hayat gayesi. Çamaşır makinesi için çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu altın benim, bu altın senin diye çıkıyor mu? Çıkıyor. Ne oluyor sonra? Evlilik bitiyor, boşanıyorlar. Niye öyle oluyor? Evlenirken dertleri dinleri değil ki. Dertleri ne? Dertleri dünya. Derdin dünya olduğu için dünya yüzünden boşanıyorsun. Derdin din olsaydı sonsuz bir mukavemet seni boşaltmazdı yani. Bir gün pastaneye gittim, poğaça alacağım. Orada da bir tane yaşlı teyze denk geldi. Mehmet evladım, buyur teyzem. Ya nasılsın ya, size hayranız. Şöyle izliyoruz, böyle izliyoruz. Çocuğunu anlattı. Üniversiteye hazırlanıyor. Çocuk dedi ölüyor size dedi ya. Bildiğin gibi değil yani. Yatıyor kalkıyor size izliyor. Allah Allah, kim senin çocuğun? Tanır mıyız? Tanımazsınız, gelmedi daha oraya. Ana niye göndermiyorsun çocuğunu, göndersene. Diyor ki ya benim çocuk sizi o kadar seviyor ki gelse sizin orada diyor bu İslam'ı, dini öğrenir diyor. Dünyayı kazanamaz diyor. Bak bak. Bak bu bir anne bu bir anne yani. Dünyayı kazanamaz diyor. Ya şimdi gerçekten dünyayı bizim mi kazandığımızı zannediyorsunuz? Şu kazandım dediğin dünyayı nefes nefes yaratan ve veren kim? Allah. Senin kazanacak dünyan yok. Senin kazanacak dünyaya ihtiyacın da yok. Onu Allah veriyor. Senin bir kazanacağın dinin var, başka da bir şeyin yok. O dini de kazanamazsan gökdelendeki adam da aynı kefeni giyiyor. Gariban bir yerdeki adam da aynı kefeni giyiyor ama ondan sonra hikaye başlıyor. Biz ölümü son zannediyoruz. Öyle değil. Ondan sonra hikaye başlıyor. Birisi cennet bahçelerinden bir bahçe, diğeri cehennem gayyalarından, çukurlarından bir çukura düşecek. Sen orada çocuğu nasıl kurtaracaksın? Abi annem, ha? Orada ne yapacaksın? Dünyayı kazanması lazım çocuğun diyor. Garanti altında olan rızkını kazandıracak çocuğa bak. Çok ilginç. Ahiret ne olacak ana? O lisede, üniversitede bir tane hayırsızın eline düşse bu çocuk ne olacak ondan sonra? Ya ondan sonra arıyorlar zaten. Biliyor musun abi? Ondan sonra arıyorlar. Çok üzücü. Devam edelim mi? Bu acip asrın, bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Muczil Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir ve onun metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakitleri mukavemet ederler. Üstad Hazretleri diyor ki, zaten bunu dediği için Risale-i Nur'ları yazmış. Ben bu asra ilaç olarak neyi buldum diyor? Risale-i Nur'ları buldum diyor. O yüzden de bunu öneriyor. Şimdi mesela bu televizyonlarda oluyor ya, birisi ilaç reklamı yapacak değil mi? Reklamda ne gösteriyor? Öncesi, sonrası. O zaman bir ilacın işe yarayıp yaramadığı kim tarafından belli olur? Kullanıcılara bakarsın. Öncesine bakarsın, sonrasına bakarsın. Biz de ona bakalım mı? Bakalım. Risale-i Nur'ları kullananların eski hayatına bakın, sonraki hayatına bakın. Sonraki hayatında ne oluyor biliyor musun? Dini için dünyasını feda ediyor. Bak çok güzel bir şey yapıyor. Dini için dünyasını feda ediyor. Siz mesela bu ilacı kullananlar olarak örnek değil misiniz? Bakın gencecik yaşlarda bir sürü arkadaşımız ve birçoğunun imkanı da var burada. Ben tanıyorum. Ama ne yapmış? Şurada diz çökmüş. Kendi o gençliğinin galeyanına yenilmiyor. Diz çöküp Kur'an dersi dinliyor burada. Tefsir dersi dinliyor burada. Rabbini tanımak istiyor. Nasıl oldu bu? Demek siz de bu ilacı kullanmışsınız. İşte sizler varlığınızda aslında buna bir örneksiniz. Buna bir ispatsınız yani. Bu ilacı kullanıp kopmayanların en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Risale-i Nur'ları kendileri bizzat okumuşlar. Bakın bu çok sıkıntı. Bazen bir arkadaş geliyor. Çok da mahcubane geliyor ya. Diyor ki abi biz bu işi sizden öğrendik diyor. Emredin yapalım diyor. Oku diyorsun okuyamam diyor. Ya sen dünyada 10 tane şirket idare ediyorsun. Nasıl okuyamazsın? Az önce sordun emredin yapalım. Okuyor şunu. Okuyamam diyor ya. Alışamadım diyor. Okumayı sevmiyorum diyor bir şey diyor. Ya ne kadar ilginç yani. Bu işte daimi olanların ortak özelliği bu kitabı bizzat kendilerine okuması. Şimdi bir insan bir yemeğin sürekli kabını alsa, tencerenin kapağını yalasa bıkar değil mi bir yerden sonra? Ya bu kapak nedir? Ama yemeği kendi yese ne yapar? Oo lezzet buradaymış diye. Ondan vazgeçemez bir türlü. Bakın 10. söz var. Haşir Risalesi diye bahsediyor. Okuyanı böyle ahiretin yamacında sokaklarında gezdirircesine bir hale sokuyor. Üstad Hazretleri bunu kendisi yazıyor. Müellifi kendisi. Kaç kez okumuş biliyor musunuz? 10.000 kez kendisi okumuş. Garip gelmiyor mu size ya? Bakın bir insan aman işim var diye okumasını ya da sizin gibi güzel adamlar için söylüyorum hizmetini
vaktini feda etmezse ne olur biliyor musunuz? Hayatının önem sırası değişir. Bak en büyük sıkıntı buralarda başlıyor. Dünyada bir fırsatım var der. Aman o kaçmasın der. Pazar günlerim özellikle şöyle geçmesi lazım, aman o kaçmasın değil mi? Görenek belası işte. Ya pazar olmaz, Allah pazartesi daha güzelini ikram eder. Bir Allah'a tevekkül et, bir teslim ol. Bak göreceksin neler olacağını. Hep dünya kaçıyor diyor. Mezarlıklar o kaçan dünyayı yarım yamalak işlerini bitiremeyenlerle dolu. Birden geliyor Azrail Aleyhisselam değil mi? Aklında 1001 planla alıp götürüyor adamı. Ne planları? Dünya planları. Eğer onlara ahiret planı olsaydı ne olurdu biliyor musun? Gerçekleşmese bile Allah niyetine binaen gerçekleşmiş gibi ecir veriyor sana. Olayı görüyor musunuz? Devam edelim buyur. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Burak neyin dairesine? Risale-i Nur'un dairesine girmeli diyor. Bakın Üstad Hazretleri bir yerde ne diyor biliyor musunuz? Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar içine girmezse tehlike ihtimali kavidir diyor. Yani burada Üstad Hazretleri kendi mesleğini anlatıyor ama Kur'an davasından bahsediyor. Şimdi biz zahirde dairenin içinde gibi gözüküyoruz ama hakikatin de içinde miyiz acaba? Tam buna aday olmamız lazım. Yoksa bir insan 10 yıl boyunca hastaneye gider gelir orada bir kantin işletir ama bir doktorun iğne vurma keyfiyetini alamamıştır. Biz de belki yıllardır daireye girip çıkıyoruzdur ama hakikatin keyfiyetine vasıl olamamışızdır. Allah muhafaza. Çok tehlikeli bir şey. Buyurun devam edelim. Sadakatle, tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimat ile... Ya şu yazılanlara tamam de diyor bak. Tam itimat. Tamam de ya. Allah'a bırak işini diyor yani. Sen kurcaladıkça Allah razı gelmiyor. Onların eliyle tokatlıyor seni. Tamam de bırak diyor. Tam itimat. Devam. Tam itimat ile ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz. Süfyan bin Üyeyn diye bir zat var. 4 yaşında hafız oluyor bak. 4 yaşında. Şimdi bir insanı o hale sokabilmek için 100 yılını veriyorsun olmuyor. Süfyan bin Üyeyn'in 4 yaşındaki haline döndüremiyorsun yani o zatların hiçbirisine. Niye böyle oldu biliyor musunuz? Bu asır çok ilginç. O zaman neye ihtiyacımız var bu asırda? Yeniden sahabe mesleğine ihtiyacımız var. Ve yeniden sahabe mesleğini inşa edebilecek ortamlara, mekanlara ihtiyaç var. Anlıyor musunuz yıllar boyunca bu medrese neden olsun diye uğraştık? Anlıyor musunuz? İstanbul'daki medrese Allah bize nasip etsin diye niye uğraşıyoruz? İçine insanlar o sahir latifeleri yaralı gelmiş insanlar neden oraya sığınsın? Neden bir sul adacı olsun? Neden orası bir sefine-i nur olsun diye? Neden insanları sürekli davet ediyoruz? Bir hafta çiğ köfte, bir hafta döner. Yani ne kadar onun dünyadan dikkatini çevirebilecek, cezbedebilecek ne kadar sebep varsa onun helal dairesinde kullanmaya çalışıyoruz. Niye? Yeniden sahabe mesleğini inşa edebilmek için bu ortamlar çok önemli. Çok önemli. Bu dersi dinleyen için de önemli. Onlar da şunu bilmesi lazım. Eğer mekanın cennet olsun istiyorsan gezdiğin mekanlara dikkat edeceksin birader. Değil mi? Ya evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mesela. Ders anlaşıldı mı? Dersi anlamak nereden belli olur? Tercih vaktinde belli olacak değil mi? Tam tercih vakti gelecek. Allah o işleri bilerek çakıştırıyor. Haşa senin zannettiğin gibi yanlışlıkla çakıştırmıyor yani. Bilerek çakıştırıyor. Başına ne geldi imtihan? O bilerek oldu işte. Kim biliyor? Kim biliyor? Allah biliyor. Madem başına gelenlerden Allah'ın haberi var. Bu dünya darılma dünyası değil ki, dayanma dünyası. Sen dinini tercih edeceksin. Görenek belasıyla olmazsa olmaz zannettiğin dünyanı değil. Ya demek ders anladığımız nereden belli olacak? Tam tercih zamanı belli olacak. Acaba bu kul hangisini seçecek? Allah bizlerin her birisini, dinleyenlerin, edenlerin her birisini hayrı seçenlerden etsin. Ve şunu da anlıyorsunuzdur umarım yani. Bu videolar çok elzem. Video olarak başlar, çekirdek büyür, koskocaman ağaç olur, meyve verir. İnsanlar olayın hakikatini anlaması lazım. O yüzden bu videoyu izleyenler, eline ulaşanların da bol bol paylaşması lazım. Bol bol paylaşması lazım ki belki hiç beklemediğiniz birinin böyle bir derse ihtiyacı vardır. Sadece bu değil, diğer tüm dersler. Ya evet, öyle. Bitirebiliriz arzu ederseniz. Buyurun. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.